Merhaba değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin tatil, tanıtım ve turizm kanalından size selamlar. Bugün sizin için hazırladığım videonun ayrıca manevi bir değeri var arkadaşlar, ülkemizi tanıtma açısından. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan kültür varlıklarımıza değinmek istedim arkadaşlar. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Buna benzer videoların devamını da istiyorsanız kanalımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım lütfen. Birinci sırada ilk giren Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, listeye giriş tarihi 1985 arkadaşlar. Özelliği ise, yani neden bu listeye alınma sebebi, Kapadokya 60 milyon yıl önce Erciyes ve Hasan Dağım, Güllü Dağın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan Hititlerin yaşadığı topraklarda sonraki dönemlerde de Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olması sebebiyle ve buna bağlı olarak birçok sebepten UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girmiştir arkadaşlar. 2 numarada Divriği, Ulu Cami ve Darüşşifası var arkadaşlar. Listeye giriş yılı 1985. Cami 1228-1229 yılları arasında Mengücekli Beyi Ahmet Şah tarafından, Darüşşifa ise aynı tarihte Ahmet Şah'ın eşi Tural Melek tarafından Ahlatlı Muisoğlu Hürrem Şah adlı bir mimara yaptırıldı. Plan, tipi ve süsleme olarak benzeri olmayan bir eserdir. 3 numarada İstanbul'daki tarihi yerler var arkadaşlar. Listeye giriş tarihi 1985. İstanbul yerleşim tarihi son yapılan Yenikapı'daki kazılarla bulunan liman doğrultusunda 8500 yıl, kentsel tarihi yaklaşık 3000 yıl, başkentlik tarihi ise 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktalarda bulunan dünyanın ender kentlerinden bir tanesidir arkadaşlar. 4 numarada Hattuşaş var arkadaşlar. Hititlerin başkenti. Listeye giriş tarihi 1986. Hitit devletinin başkenti olan Hattuşaş, sanat ve mimarlık alanında gelişmiş bir bölge olan Hattuşaş, Çorum'un Sungurlu ilçesinin güneydoğusunda yer alıyor. Yapılan kazılarda 5 kültür katı ortaya çıktı. Bu katlarda Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma birçok kalıntılar da mevcut. 5 numarada Nemrut Dağı var arkadaşlar. Listeye giriş tarihi 1987. Dünyanın 8 harikasından biri olan Nemrut Dağı Adıyaman'da bulunuyor. Komagene Kralı Antikus Theos M.Ö. 62 yılında bu dağın tepesine pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykelinin yanı sıra kendi mezar tapınağını da yaptırmıştır arkadaşlar. Mezarda bir kartalın başı gibi, tanrıların taş oymaları gibi heykeller de bulunmaktadır. 6. sırada Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı var arkadaşlar. Listeye giriş tarihi 1988. Pamukkale, Güneybatı Türkiye'deki Denizli ilinde doğal bir mevkidir. Kent kaplıcaları ve akan sulardan kalan karbonat mineralleri teraslarını, travertenlerini kapsıyor. Türkiye'nin Ege bölgesinde ılıman bir iklim olan Menderes Nehri Vadisi'nde de bulunuyor. 7. sırada Ksantos Liton var arkadaşlar. UNESCO koruma listesine girme yılı 1988. Liton, Fethiye yakınlarındaki antik bir kenttir. Şair Ovidus'un anlattığı bir öyküye göre kent, Zeus'tan hamile kalan Liton'un adına kurulmuştur. Kentte en eski yerleşim yerleri izleri olarak bulunan M.Ö. 7. yüzyıla kadar gider. Kalıntılar ve ele geçen kitabeler buranın dinsel, politik bir alan olduğunu göstermektedir. Öğren yeri merkezinden yan yana 3 tapınak bulunur. Bunlardan en kuzeydeki Leto, ortadaki Artemis, güneyindeki Apollon'a adanmıştır. 8. sırada tarihi Safranbolu şehri var arkadaşlar. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme yılı 1994. Safranbolu 1950'lerde Anadolu'da gerçekleşen modern şehirleşmeden fazla etkilenmemiştir. Bu nedenle mimari gelenekleri, özellikle yarı ahşap, 3 odalı Pontian Yunan stilinde depreme dayanıklı evleri korunmuştur. 9 numarada Truva Antik Kenti var. UNESCO Miras Listesi'ne girme yılı 1998.
Antik kent Çanakkale merkez ilçesine bağlı Tevfikiye köyünün batısında Hisarlık tepesinde bulunuyor. Homeros tarafından yazıldığı sanılan iki manzum destandan biri olan İlayda'nın bahsi geçen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kent 1870'lerde Alman amatör arkeolog Henrik Schölman tarafından keşfedilmiştir. 10. sırada Selimiye Camii ve Külliyesi var arkadaşlar. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme yılı 2011. Selimiye Camii Edirne'de bulunan Osmanlı Padişahı II. Selim Mimar Sinan'a yaptırdığı bir camidir. Sinan'ın 90, bazı kitaplarda ise 80 olarak geçen yaşında yaptığı ve en iyi eserim dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir. 11. sırada Neolitik dönem Çatalhöyük kalıntıları var arkadaşlar. 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiştir. Çatalhöyük Orta Anadolu'da günümüzden 9000 yıl önce iskan edilmiş çok geniş bir Neolitik çağ ve Kalkolitik çağ yerleşim yeridir. Höyükler kabaca 2000 yıl kesintisiz iskan edilmiştir. Özellikle Neolitik yerleşim genişliği barındırdığı nüfusu oluşturduğu güçlü sanat ve kültür geleneğiyle son derece dikkat çekicidir. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan bu yerleşim sakinleri ilk tarımcı topluluklardan da biridir. 12. sırada Cumalı Kızık Köyü var arkadaşlar. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme yılı 2014. Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı bir mahalle olan Cumalı Kızık, Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulmuş 5 Kızık köyünden biridir. Cumalı Kızık Etnografya Müzesi burada bulunmaktadır. Kuruluşu yaklaşık 1300'lü yıllara uzanan köyde tarihi doku çok iyi korunmuştur. Osmanlı erken dönemlerinin kırsal kesim sivil mimari örneklerine günümüzde ulaşılmaya başarmıştır. 13. sırada Bergama Antik Kenti var arkadaşlar. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme yılı 2014. İzmir'de bulunan Bergama antik metinlerde Pargemon ya da Pargemonos olarak geçiyor. Pargemon, Kuzey Ege'de Caicos, Bakırçay Irmağı'nın doğu-batı yönünde uzandığı Graben Vadisi'nin kıyısında yer alıyor. Pergamon tepesindeki Akropol'de ilk yerleşim izleri milattan önce 7. ve 6. yüzyıllara kadar gitmektedir. 14. sırada Diyarbakır surları ile Hevsel bahçeleri var arkadaşlar. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme yılı 2015. Diyarbakır Kalesi kökeni milattan önce 3000'lere dayanan önemli bir savunma yapısı olmanın yanı sıra içinde barındırdığı Helen, Latin, Süryani, Ermeni, Arap dillerindeki yazıtlarda Anadolu'da iç içe geçmiş uygarlıkları belgeleyen üstün evrensel değerlere sahip bir kültür varlığıdır. Binlerce yıldır kale ile bağlantısı olan Hevsel bahçeleri ise Asurlulardan günümüze şehrin yiyecek ihtiyacını karşılayan önemli bir doğal alandır. 15. sırada Efes Antik Kenti var arkadaşlar. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme yılı 2015. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti, dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na asırlardır dini merkez işlevi gören Selçuk Meryem Ana evi ev sahipliği de yapmaktadır. Efes gerek Anadolu uygarlıklarının çeşitliliğini yansıtan eşsiz bir kültür mirası, gerek kültür arası diyaloğu yüzlerce ziyaretçi yoluyla canlı olarak temsil eden önemli bir haç mekanı değil arkadaşlar. Bu topraklarda yaşayan herkesin ülkesine bir borcu olduğunu düşünenlerdenim yani. Bu tür videolarla buna katkı sağlıyorsak ne mutlu bize. Lütfen çabalarımızın devamını istiyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.